Herkese iyi akşamlar. Görüşmediğimiz süre zarfında umuyorum ki hayatınızda her şey yolunda gitmiştir ve sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir arkadaşlar. Bugün YouTube'da bu akşam sizlerle olmak istedim. Ben nadiren akşamları tarot yorumu yaparım. Kişisel açılımları yapmıyorum ama vakit bulabildiğim zaman YouTube için videolar hazırlamaya gayret gösteriyorum. Uzun süredir de yoktum. Bunun nedeni çok yoğun olmam. Bunun açıklamasını da hemen yapmış olayım. Bugün sizlere onda bıraktığın etki ne, sana baktığında ne görüyor açılımı yapacağım ama uzun uzadıya bir açılım olmayacak. Biraz kısa tutmayı planlıyorum. Sizlere hazırladığım 2 tane desteden bir tanesine odaklanmanızı istiyorum. İsteyenleriniz ikisini de dinleyebilir. Birinci destemiz bu, ikincisi de bu. Evet, birden başlayalım, gelin. Bunu kenara aldım şimdilik. Bakalım bu kişide bıraktığınız etki neymiş? Bu kişi sizi son zamanlarda, son dönemlerde, ikisi de ağzımdan çıkıverdi. Karışık oldu orası biraz. Son dönemlerde biraz durgun görüyor arkadaşlar. Beklediği bir tepkiyi göstermemiş olabilirsiniz. Şimdi bir şey tahmin etmiş olabilir. Bir kızgınlık, keskinlik, sivri dil ya da böyle kibirli bir davranış olabilir. Bunu sizden göremediğini görüyorum. Tahmin ettiğinden çok daha fazla sakinsiniz. Aslında sizi çok net bir şekilde tanımlayamadığını da görüyorum. Sanki size bir boşlukta süzülüyormuş gibi gözlemliyor. Kararsızsınız gibi, arada kalıyorsunuz gibi. Daha çok şöyle anlattı. Sanırım ben onda böyle bir etki bıraktım ki kendisi şu anda böyle diyor. Sizi böyle anlatıyor bana. Bunu fark ettiğinden söz ediyor. Onun için fedakarlık daha önceden yaptığınızı, sizinle hayatın anlamını bulduğunu, güven dolu, huzur dolu bir ilişki yaşadığını söylüyor. Ama şu anda fedakarlık yapmaya gönülsüz olduğunuzdan bahsediyor. Bu gönülsüzlüğünüzü ve isteksizliğinizi ona yansıtıyorsunuz. Öyle bir etkiniz var şu anda. Kendinize odaklanmışsınız. Bakın kupaların dörtlüsü kartı gelmiş. Belki içinize kapandınız. Belki kendinizi mutlu edecek şeyler yapmaya gayret gösteriyorsunuz. Ama bu kişiye karşı kapalı olabilirsiniz. Gönülsüz ve isteksiz olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişide bıraktığınız etki şu an bu. Sizden herhangi bir eylem göremediğini görüyorum. Mevcut durumunuzu askıya aldığınızı düşünüyor. Neyin ne olduğunu fark etmiş. Bu tutumunuzu anlamlandıramıyor değil. Belki geçmişte yüzleşmediği bir konuşma yaptınız, önemli kararlar aldınız, restleşmeler oldu. Yaptığınız fedakarlıkların karşılığını tam anlamıyla göremediniz. Bu kişi bunların değerlendirmesini bu farkındalıkla beraber yapıyor ki şu anki sakinliğinize hak da verdiğini görüyorum. Hayatınızda şu anda önemli kararlar almak için acele etmediğinizin etkisini de veriyorsunuz bu kişiye. Sanatla ilgileniyorsanız eğer, bakın buradaki kişi ud çalıyor. Daha bir sanatçı bir izlenim edinmiş olabilir sizden. Kendi halinde kendisini mutlu eden şeylerle ilgileniyor diye düşünebilir. Eğer bir yaşanmışlığınız yoksa da ben burada baktığımda bu kişi tahminlerle ilerlemeye çalışıyor. Sakin, sessiz bir enerji alıyor sizden. Güvenilir olarak gözlemlemiş. Ve yine şurada söyleyeceğim. Kendi kendinize zaman geçirmeyi belki tek başınalık gibi algılamıyorsunuz. Bu her ne kadar böyle gönülsüzlük, içe kapanma kartı olsa da buradaki kişinin surat ifadesi öyle de resmedilmemiş. Klasik tarotta olduğu gibi. Kendi kendine zaman geçiren bir kişi olarak burada ağacın altında resmedilmiş. Kimsenin tavuğuna kış demeyen bir özelliğiniz olabilir burada. Devam ediyorum. Başka nasıl bir
etki bıraktınız. Bu kişi de başka kartlarla alacağım. Şu da çıktı şu anda. Kartlara baktıkça. Sizin gerçeğe ve gerçekliğe önem verdiğinize, sahte bir şeyler yaşayacağınıza, böyle kendi halinizde sizi mutlu edecek şeylere tutunup bunlarla zaman geçirmeyi yeğleyeceğinizi düşünüyor. Kendi enerjinizi koruduğunuzu, hayatınızda eğer isterseniz güçlü bir şekilde yaratmak istediğiniz şeyleri yaratabileceğinizi, onları kendinize çekebileceğinizi burada bu kişiye göstermişsiniz. Sizi kabiliyetli ve becerikli görüyor. Artık size hizmet etmeyen şeyleri bırakabilme konusunda gönülsüz de olsanız bunu yapabilecek cesarette gördüğünü görüyorum size. Burada 2 kez arzu kelimesi dikkatimi çekti. 2 kez vurgulandı. Bu kişide şu an bıraktığınız etki şu arkadaşlar. Benim rahatlamaya, kafamı dinlemeye ihtiyacım var diyorsunuz. Kendinize dönmüşsünüz. En fazla böyle bir tema yansıyor. Hatta bu kişiyi bıraktığınızı düşünüyor da olabilir. Doğaya, bahçeye, çiçeklere, hayvanlara, özellikle de kuşlara önem verdiğinizi, dokunduğunuz her yeri cennet yaptığınızı düşünüyor. Yaratıcı bir etkiniz var. Bilge bir kişisiniz. Bu kişinin sizden aldığı enerji şu. Hani doğanın yeni canlanmaya başladığı o son kış dönemi var ya, sanki o dönemle o ilkbahar dönemi arasında bir etki bırakmışsınız bu kişide. Kendi istediğinizde çiçek açabileceğiniz, canlanabileceğiniz bir yapınız var. Ve bazı çiçekler de gece açar ya arkadaşlar, kokusunu gece salar. Dokunduğunuzda kendisini kapatır. Öyle bir enerji de alıyor sizden. Müdahale sevmiyor olabilirsiniz. Narin olabilirsiniz. Her konuda olmasa da hassas olduğunuz konular için bu geçerli. Belli dönemlerde açan, nadir bulunan bir çiçek olduğunuzu düşünüyor. Ya da beni dinleyen eril arkadaşlarım için ne diyeyim? Yani doğanın her yerinde yaşamayan, nadiren belki kendini gösteren bir böcek mi diyeyim, size de ne diyeyim? Nadir bulunan biri diyeyim arkadaşlar. Şaka bir yana. Devam edelim. Başka nasıl bir etki uyandırmışsınız? Sezgilerinizle harekete geçtiğinizi, sezgilerinize güvendiğinizi, canınız istemediğinde hiçbir şey yapmadığınızı bu kişiye göstermişsiniz. Müdahale sevmiyorsunuz dedim ya, bunu burada tasdiklemiş oldu. Evet arkadaşlar, bu kısım böyleydi. Şimdi devam edelim. Sana baktığında ne görüyor kısmına. Bu da bunun devamı gibi olacak. Tabii bunları da görüyor. Böyle bir etkiniz de olmuş bu kişide. Evet, ne görüyorsun? Az önceki sorumda da sanki bunların cevabını daha çok verdi gibi. Hayatınızın merkezine kendinizi almış olabilirsiniz. Uyumlu, sevgi dolu, çalışkan, sorumluluk sahibi biri olarak görüyor sizi. Hatta fazla fedakar da görüyor olabilir. Duygulara önem veren, romantik, hayaller kuran bir etkiniz var. Bu kişiye de kurduruyorsunuz. Şöyle bir şey hissettim. Burada bir kül kedisi resmedildiği için sanki şuradaki araba da onun baloya gittiği araba gibi. Bu kişi size baktığında arkadaşlar, şu anki yaşam standartlarınızdan çok daha iyisini hak ettiğinizi düşünüyor olabilir. Ya da sizin hayallerinizi tasdikliyor olabilir. Veya size baktığında gördüğü şey, hayatla bu şekilde mücadele ediyor. Çok daha iyisine layık. Ya da
çok daha iyisini gelecekte inşa etmek için bu kadar çok çalışıyor şeklinde de yorumluyor olabilir. Size bir ay ışığı gibi gördüğünü gördüm. Girdiğiniz bir ortamda parlıyorsunuz. Ama az önce verdiğim örnek gibi bu parlaklığınızı herkese göstermiyor olabilirsiniz. O ışıltıyı. Sadece geceleri açan çiçek örneğinde söylediğim gibi. Evet, siz bu kişi için önemlisiniz arkadaşlar. Size baktığında hayatta doğru kararlar alabilen, problem çözebilen, çıkış yolu bulabilen, çözüm üretebilen bir kişi olarak görüyor. Kötü enerjilere çabuk maruz kalıyorsunuz bu kişiye göre. Çevrenizdeki insanlar sizin kadar temiz olmayabilir. Bu kişi size baktığında sanki bir karman çorman durumun ortasındaymışsınız gibi de algılıyor. Negatif enerjilerle dolu bir etrafınız olabileceğini ya görüyor ya da tahmin ediyor. Bu karmaşadan, bu sıkıntılardan belki sizin için az bir problem de içerse, çok da içerse buradan çıkmanın yollarını aradığınızı düşünüyor. Başka size baktığında gördüğü şeyler bunlar. Bir de bu kişi size bakarken de biraz karmaşaya düşüyor olabilir arkadaşlar. Sigara kullanıyorsa özellikle buradaki kartımız dumanlı bir ortam bize fazlasıyla verir. Stres oluyor olabilir. Bir çözüm yolu bulmam lazım, bir çıkış yolu bulmam lazım diye. Daha somut bir şey söyleyeceğim. Buradaki anahtarla beraber gerçek anlamda bir anahtar gündeminden de bahseder. Bir anahtarla ilgili bir şeyi hatırlıyor ya da bir şeyi görüyor olabilir arkadaşlar. Size dair. Buna bir ev anahtarı, iş yeri ya da araba anahtarı da diyebiliriz. Siz erişmek istediğiniz şeylere erişebiliyorsunuz. Böyle bir gücünüz var. Hatta bu kişi sizi ilk gördüğünde size aşık olmuş da olabilir. Onun hayatında önemli bir kilidi açmış olduğunuzu düşünüyor. Bilinçaltı seviyesine baktığımda bu konudan biraz rahatsız olabilir. Çünkü onun içinde belki uzunca zamandır konuşmak istemediği, dokunmak, bakmak istemediği o kilitli kutuyu açan anahtar olduğunuzu da size baktığında gördüğünü burada görüyorum. Yani hem daha manevi hem de daha somut düzlemde, maddi planda bu şekilde yorum getirebilirim. Devam edelim. Başka bu kişi size baktığında ne görüyor? Bu kişi sizi keşfetmiş arkadaşlar. Geç de olsa keşfetmiş. Aranızda çok yoğun bir telepatik iletişim ve bağlantı var. Eş zamanlılık ilkesini yaşıyor olabilirsiniz. Durduk yere aklınıza geliyor olabilir ya da sizin düşünceleriniz, duygularınız da bu kişiye olduğu gibi gidiyor. Özellikle de gece vakitlerinde. Ocağın ilk haftasında Yengeç burcunda bir dolunayımız gerçekleşecek. O zaman bu kişinin size olan hayalleri, hülyaları, duyguları, belki koruma içgüdüsü artabilir. Vücudunuzu da düzgün görüyor bu arada. Yaratıcısınız. Şundan da bahsedeyim. İyi bir anne olabilirsiniz ya da iyi bir anne olabileceğinizi düşünüyor. Aşırı derecede yoğun bir tutku gelmiş. Cinsel olarak da bu kişi size çok çekiliyor arkadaşlar. Kıskançlık olabilir ama bunlar gizli. Bu kişi gizli duygularını size açmayı da düşünüyor bu arada. Onda bıraktığınız etki ile birlikte size baktığında gördüğü şey çok yoğun bir cazibe. Ancak şöyle bir konu var ki onun sizde gördüğünü başkaları sizde görsün de istemiyor. Romantik fantezileri var. Bu belki arası bozuk olan arkadaşlarıma daha çok uyacaktır. Takıntı yapmış olabilir size arkadaşlar. Ben nasıl ulaşacağım ona? Ben nasıl erişeceğim? O anahtarı nasıl bulacağım? O çok tepelerde bir yerlerde ya da bana bakmaz ki veya bana kendini kapatmıştır. Yükseklerde bir yerdedir. Benim biraz daha araştırma yapmam, biraz daha okumam, biraz daha kendimi geliştirmem
ve vizyon sahibi bir şekilde ilerlemem gerekiyor şeklinde ona düşündürüyor da olabilirsiniz. İlginç bir şey çıktı bakın burada da. Ama bu hepiniz için geçerli olmayacak. Size baktığında gördüğü şeyler de var ama göremediği şeyler de var. Çünkü siz kendinizi biraz kapatıyorsunuz bu kişiye. Kırmızı çizgileriniz var. Şu konu benim için önemli dediğiniz noktalar çıkmış ve bu kişi bu noktaları nasıl çözecek? Nasıl bir çözüm yolu bulacak? Bunun üzerine eğilim göstermiş olarak geliyor. Ama bu kişide bir stres kaynağı da olabilirsiniz. Çünkü oflayan poflayan bir enerjide de geldi arkadaşlar. Bu kişide bıraktığınız etki de bu şekilde. Sizi kıymetli bir hazine olarak da görüyor. Ve anlam veremediği değişik bir bağlantı da var aranızda. Kopamıyor sanki sizden. Seni en fazla ben severim. Seni en çok ben etkilemek istiyorum. Ya da ben seni bu kadar hayal ediyorum. Sen de beni rüyanda görüyor musun? Görmeni çok istiyorum gibi. Böyle buna benzer bir şeyler de yaptığını görüyorum. Büyücü kartımız burada. Etkilemeye çalışıyor. Veya bakın karşılıklı de değişebilir yorumlar. Sen bana ne yaptın da ben seni böyle düşünüyorum. Aslında baktığımda böylesin. Az önce tarif ettiğim gibi kendi halindesin. Ama kendi halinde olmana rağmen günün sonunda beni o kadar çok etkilediğini görüyorum ki seni düşünmeden edemiyorum diyor. Sizin de ona böyle bir tesirinizin olduğundan bahsediyor. Sen bana büyü mü yaptın? Bu nasıl sihirli bir dokunuş şeklinde düşündüğünü görüyorum. Çift etki olabilir. Eş zamanlılık olduğu için burada aynalama da olabilir arkadaşlar. Evet, benim ilk deste için söyleyeceklerim bu kadardı. Biraz daha detay yapmak isterdim ama zamanım yok. Umarım memnun kaldınız. Şimdi ben hemen ikinci desteği hazırlayacağım. İkinci destedeyiz. Evet, şimdi bakalım bu kişide nasıl bir etki bıraktınız? Açtığınız karta bak. Bu kişi sizin gözünüzden düştüğünü düşünen, belki kaba saba davranışlar içerisinde size geçmişte böyle olmuş bir kişi arkadaşlar. Size o kadar hayranlık besliyor ki güzelsiniz, güçlüsünüz, çekicisiniz. Onun gözünde değerli olduğunuzu görüyorum. Geriye dönüp baktığında ben ne yaptım? Ben nasıl bir hata yaptım deyip eylemlerinden pişmanlık duyan bir kişi var. Aranızda güç savaşları, çeşitli çatışmalar olmuş olabilir ama burada sizin güç savaşınızın ya da ego savaşınızın sırf haklı ben çıkayım diye, ben gücümü göstereyim, en güçlü ben olayım diye buna benzer tutumlarınız olduğunu düşünmüyor. Cümlem biraz düşük olmuş olabilir, hafif yoruldum ama anladığınızı varsayıyorum. Toparlarım birazdan. Sırf ben kazanayım, sırf ben gücümü ispat edeyim diye çirkince bir savaşın içerisine girdiğinizi düşünmüyor arkadaşlar. Burada karakterinizin sağlamlığını fark etmiş, kendinize verdiğiniz değeri fark etmiş, buna hayranlık besliyor. Bu kişide bıraktığınız etki çok büyük. Evet, belki bu kişinin de kalbini kırmış olabilirsiniz duruşunuzla, sözlerinizle. Hatta kendinize verdiğiniz değer bile bu kişiye batmış olabilir. Kendi duygularınızı dizginleyebiliyor oluşunuz, kendinizi disipline, belki sivri özelliklerinizi disipline sokabiliyor oluşunuza da bakmış olabilir. Ona böyle bir aynalama yapmış. Kendi kötü özelliklerini de yansıtmış olabilirsiniz. Ama bakın bu kişi buraya, sizin olduğunuz tarafa doğru bakıyor. Bu kişide bıraktığınız etki şu: ben ona ne kadar yanlış yaparsam yapayım, onun da bana çirkinlikler, yanlışlıklar yapacak gücü vardı ama bunu tercih etmedi diyor. Sizi cesur birisi olarak da görüyor. Masum bir, tertemiz bir yanınız da var.
şansı olarak gördüğünü görüyorum. Doğrudan bir güzellik gözüne çarpıyor arkadaşlar. En sonki yüz yüze görüşmenizi, konuşmanızı burada düşündüğünü, orada çok etkilendiğini gördüm. Artistik kabiliyetleriniz olduğunu düşünüyor. Anaç, sevgi dolu, çocukları seven, besleyici ama bir o kadar da bağımsız görüyor sizi. Sizi ikna etmek kolay olmayabilir. Pozitifsiniz, yeteneklisiniz ve yaratıcısınız. Size baktığında gördüğü şeyler de bunlar. Diğer soruyla çok paralel olduğu için onların yorumunu da yapayım. Birazdan oraya da geçeceğiz ama sadece etki noktası değil, size baktığında gördüğü şeyleri de aslında yorumlamış oluyorum. Ben pişmanlık da görüyorum. Sanki ikinci bir şansı isteyen, buna ihtiyaç duyan bir kişi de var. Devam edelim. Tutkulusunuz. Sevdiğiniz bir işi, yapış şeklinizi düşünüyor. Bunun illa maddi bir boyutu olmayabilir. Mesela çocuklara yardım etmek, çocukla çocuk olabilmek, eğlenmek. Ya da birisine karşılıksız yardım yapmak. Onun ruh halini daha iyi bir tarafa doğru çevirmek gibi böyle bir özelliğinizin olduğunu da keşfetmiş ve buna da hayranlık beslediğini görüyorum. Başka? Sabırlısınız. İstediğiniz şeyleri yapmak için acele etmiyorsunuz. Kendisinde bu özellik olmayabilir. Ben kazanacağım diyerek gözüne hırs bürüyen bir kişi olabilir arkadaşlar. Ay şu anda sol kulağım o kadar çok yanıyor ki. Yandım. Bu kişinin enerjisi mi geçti nedir? Sabrınıza karşı da bir hayranlık beslediği çıkmış. Bir de bir şey söyleyeceğim. Dikkatimi çok çekti. Buradaki lütfen kelimesi. Kibar olabilirsiniz. Bir şeyi isterken. Emir kipi çok kullanmıyor olabilirsiniz. Hatta hiç. Böyle bir etkinizin olduğunu görüyor. Ama gücünü karşısındaki insana hükmetmek olarak ya da kendi gücünü vurgulayıp böyle emir kipiyle komuta etmek olarak kullanmıyor şeklinde yorumluyor. Çünkü kendinde olsa yapacağı ilk şey bu. Sizdeki gücün çeyreği bu kişide olsa arkadaşlar yapacağı ilk şey bu yani. Gücünü kötüye kullanmak. Sükunet. Söylemesi ne kadar zor bir sözcük. Belki sizin yanınızda durduğunda ki hem kendisinin hem de başka insanların böyle gevşediğini, sakinleştiğini düşünüyor olabilir. Ayrıca sizin kişisel bakımınıza önem veren, huzursuzluktan haz etmeyen, böyle bir ortamda ya da böyle bir etkileşimden sonra gevşemeye, sakinleşmeye ve yalnızlığınızdan keyif almaya ihtiyaç duyduğunuzu da düşünüyor. Ne kadar güzel kartlar geldi. Ama kendisinin bakışı sanki ben neyi kaybettim der gibi. Ya da tüh keşke öyle yapmasaydım der gibi. Şu an özellikle aranızda bir iletişimsizlik varsa size baktığında gördüğü şey daha önceden göremediği şeyler olabilir. Bu ilk desteğe de daha farklı bir şekilde gelmişti. Sizin sezgisel bir insan olduğunuzu da düşünüyor olabilir. Sezgileri güçlü bir insan diye. Başka? Çok düştü. Bir tane düşse alırdım. Ne kadar çok böyle aslan, kaplan, jaguar buna benzer kediler çıktı. Böyle içinizde vahşi bir kedinin olduğunu da gözlemlemiş. O kedi bir yerlerde var sanki ama her an saldırmaya hazır gibi ama siz onu tutuyorsunuz gibi de yorumluyor. Bu konuda gayet becerikli de görüyor sizi. Dengeli de görüyor. Bu karttaki siyah beyaz bende öyle bir denge uyandırdı. Eril enerji, dişil enerji dengenizi burada ayarlayabiliyor olabilirsiniz bu kişiye göre.
Pek çok şeyi başlatma ve bitirme konusunda da kararlı görüyor size. Elinizde böyle bir kuvvet var. Peki devam edelim. Başka ne görüyor size baktığında? Zaten bakış şekline bakın. Evet, başka ne görüyorsun? Ona adım atmazsam onu temelli kaybedeceğimi görüyorum ya da geçmişte adım atmadığım için kaybettiğimi görüyorum diyor. Bu kişide çok yoğun bir zihinsel, içsel stressiniz. İçini yiyor. Zamandan kaybettim. Emek vermedim diyor. İstikrarı sağlayamadım diyor arkadaşlar. Vicdan azabı çıktı. Aranızda mesafe de olabilir. Sizi çok da görebildiğini görmüyorum ben. Ancak sosyal medyada belki görüyorsa görüyordur. Daha önceki gördükleri üzerinden ne kadar etkilendiğini, ne kadar aslında belki yanlış yorumladığını, yanlış davrandığını düşünüp burada sürekli bu düşünceleri kafasında evirip çeviriyor olabilir. Takılı kalmış size. Düzgün kemik yapınızı, düzgün bacaklarınızı sevmiş olabilir. Burada bu şekilde etkilendiğini de görüyorum. Belki düzgün bir burun, düzgün bir yüz, kemik yapısı olabilir arkadaşlar. Ama ben bu kişide bir vicdan azabı, suçluluk gördüm. Çok zorlanıyor sizinle ilgili olan konularda, durumlarda. Bir utanç enerjisi de var. Sanki şöyle de geliyor. Size baktığında gördüğü şey biraz da hem daha önceden göremediği şeyler ama ben şimdi ona adım atarsam belki kötü sözler duyabilirim ya da daha olumsuz şeylerle karşılaşabilirim gibi stres içerisinde olduğunu da gördüm. Ben bu kişiyi biraz üzüldüm. Söz verip sözlerini tutmamış olabilir. Anlaşamayacağınızı düşünüyor olabilir. Zarara uğradığını görüyor size baktığında. Vicdanı sızlıyor. Aynı zamanda da böyle gizli gizli hayatınızda neler var neler yok öğrenmeye çalışan bir enerjisi çıkmış. Tüm o elindekileri zaman içerisinde azalttığı gözüküyor. Bakın buradaki fareler buradaki çuvalı delmiş. İçinden bir sürü ne diyelim buğday diyelim saçılmış oraya buraya. Bir azalan bir enerji var. Bu belki başkalarını ikiniz arasındaki duruma karıştırdıysa bu yüzden aranızdaki bolluk bereket enerjisi kullanabileceği nitelikler, güzellikleri yemiş, azaltmış, bu izni onlara vermiş olabilir. Kendisi yapmış olabilir. Dikkatim bir şey çekti. Bu belki sizle ilgili düşüncelerinin ve duygularının olduğu torba. Ama o kadar çok olumsuz düşüncesi var ki, o kadar çok korkusu, o kadar çok stresi, anksiyete yaşadığı durumlar var ki her bir taraftan delik açıyor olabilir. Dolayısıyla eyleme geçmeden önceki stresini gördüm. Duygusal olarak kendisini yıpratmış. Ama siz yıpratmışsınız diyemiyorum. Kendi eylemleri ya da eyleme geçme işi bu duruma sebebiyet vermiş olabilir. Genel anlamda size baktığında gördüğü şeyler bunlar. Kafasına da fazlasıyla meşgul ediyorsunuz. Sevgiye, saygıya ve sadakate önem verdiğinizi, bunları da sonuna kadar hak ettiğinizi düşünüyor bu insan. Sizi çalışkan ve ölçülü de gördüğünü gördüm. Bir iki tane daha çekmek istedim. Burası biraz sorunlu. Başka ne görüyorsun? Size de çıktı arkadaşlar eş zamanlılık. Az önce gelen kart yeniden geldi. Sezgilerinizin kuvvetli olduğunu düşünüyor. İmparatoriçe geldi. Tam bolluk bereket diyecektim. Az önce ağzımdan çıkacaktı da kendimi durdurdum şuradaki balıktan.
dolayı bir bereket, bir şans, bolluk, bereket diyecektim ki kartı da açtım zaten. Arkadaşlar siz bu kişi için çok önemlisiniz ama değerinizi biraz geç anlamış olabilir. Ve çok da güzelsiniz. Bakın buradaki kuğu da güzelliği temsil ediyor. Ve ona kapılarınızın açık olmasını çok istiyor. Siz bu kişi için o kadar güzel, onu heyecanlandıran, şiir gibi, sanat gibi geliyorsunuz ki teninizi çok seviyor olabilir, çok arzuluyor olabilir sizi. İletişime geçme isteğinin çok yoğun olduğunu görüyorum. Daha fazla zaman kaybetmemeliyim diyerek de harekete geçmek istiyor. Sizi görse de görmese de böylesiniz onun için. Size baktığında burada daha çok şöyle bir şey var. Ben ona baktığımda niye onu bunları görememişim ki? Niye o zaman görüp değerlendirememişim ki? Pişmanlığını gördüm. Bunları böyle arecele size göstermek isteyen bir yapısı da gelmiş. İletişim kurabilir arkadaşlar bu kişi sizinle. Açık bir iletişim. Böyle dost doğru belirsizlikleri ortadan kaldıracağını istediği, kaldırmayı umut ettiği bir etkileşim içerisinde olmak istiyor. Hatta bir yolculuk durumu da olabilir. Yolunuzu gözlediğini de görüyorum. Tabii ümit ettiği şeyler arasında sizin de ona açık kapı bırakmanız ve onun yolunu gözlemeniz var. Acaba gelecek mi şu dağın tepenin arkasından diye. Siz bu kişi için çok 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 önemlisiniz, çok güzelsiniz, yaratıcısınız, verimli, doğurgan, bereketli. Böylesiniz arkadaşlar. Gerçekten abartmıyorum. Böyle çıktı. Açılımınız da böyleydi. Güzel bir yerde noktalayayım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bugün sizlerle bu şekilde beraber olduk. Diğer açılımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.